Raven Ligi'ne hoş geldiniz. Nico geldi. Nico da çok ısrarcı ya herkes. Ama teamfight'ları fena Nico'nun ya. Game changer olabiliyor. Anlıyorum yani. Nico bir şey sunmuyor. Ne sunmuyor? Bir şey eksik ama onun dışında 10-10 yapıyor her şeyi. Ne demek şirket değiliz? Şahıs şirketiyiz, vergimizi ödüyoruz. Aslında artık yeni yasadan ötürü şirket olmana da gerek yok vergi ödemen için. Influencer'lara özel bir yasa çıkardı devlet, 2 sene falan oldu. Şirket açmana gerek yok. Ama her türlü Bağkur ödetiyorlar ama chat. O gereksiz 6-7 bin lirayı her ay ödeyeceksin aga. O Bağkur'u ödeyeceksin. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir işe yaramıyor neredeyse, bir de Bağkur var ya. Neyi eksik Nikon'un bilmiyorum, oynarken hissettiriyor bir şey eksik. Sürekli hasarı yok, evet doğru. Trundle mı? Trundle jungle geldi. Bir de tank yokken. Zaho'ya karşı. 6-7 ne? Chat, devlet baba alıyor. Sadece arabadan vergi alınmıyor. Devlet baba güzel vergi alıyor. 2 gün sonra uzaya çıkacak ilk Türk astronotumuz Albay Alper Gezer Avcı. Let's go abim. Hadi oğlum Sergen oyna. Oyna da izleyelim Jax nasıl oynanırmış. Rogue güçlü mü? 0-2'ler. Çok bir varlık gösteremediler henüz. Bir reklam basayım. Maç ortasında yemeyelim. It's kind of what I have to do, and I love it when I say these things, and then you ask the pro later, and they're like, "No, Hans, I just face checked." Yeah. Infamously, we spent like. Perks Team Heretics'te, onlar da 1-1. Trade kötü bence. Hepsi niye bu kadar bekletti lan köyü? Bence kötüydü bu Hazır için. Hazır niye Halo of Blade'de oynuyor oğlum? Larsen trollüyor, yeni sezonu öğrenememiş. Geçmiş olsun Halo of Blades Hazır. Büyük hata, fleet almalıydı. Ne oluyor? Attan indi. Eşeğe bindi. Had a good weekend. Yeah, man. I mean, I'm living for this. Yeah. It's just I kind of know what to expect. Halo of Blaze iyi zaten. Bu matchup'ta iyi değil bence. It's unlikely to be very volatile. I had what apparently you would describe as a cult meeting this morning, which means I went bouldering. Did someone just cheer for a cult meeting? All right, we're gonna talk about that later. Bu kötü oldu. Great. Yeah. I feel weak. Did you get another one to also get a tattoo? No. What? Gözüktün yay. We just climb fake rocks. It's weirder when you say it out like that, though. I will say. Did you then play Magic? Kaç yıl oldu Batı'dan hala şampiyon yok. Finale çıktılar. 2019 G2 FPX finali 3-0 süpürüldüler. 2019 G2 neydi be? So to update people, what happened is Yike has Prow in bot lane. So he knows that he wins trades 1v1 against Markoon. So he said, you know what, I'll use my Prow and I'll invade on the bot. Ne oluyor? Unfortunately for Markoon, he Hazır ölebilir. off the back of it, so it's not the end of the world. Yike's gonna walk in here. Larsen's not gonna push any buttons because he's smart and thus gets to walk away for free because the second Yike uses the pillar, he dashes out to safety. So Fanatik de kalmış finale, just a doğru. little drive-by exchange of spells there. I do feel kind of bad for Larsen because he used to be the Azir guy. The guy, you know? But now everyone just plays Azir all the time. And it's just kind of less of a... İleri kullandılar. Bakın E'si var. Classic bait and switch. What I assume happened there is that Hansama and Mickey faked a base and then Zoelis and Comp decided to push up and were caught in a classic trap, a classic ruse. Evet, ikisinde de Caps vardı. Hep zaten Batı'daki en iyi oyuncu ya. But not going to hurt too much as he's able to stay in the area, just frustrating for the back timings there. But we look at Zoelis on the mini-map, and you can see he's making his way towards mid.
Keep my eye on Yike as well. He wants to try and contest those Raptors respawns. But I don't know if he's going to have assistance. Broken Blade looking for a fight. Walking in, looking for the stun, just barely able to get the edge on there. Flash W. Rasp proc. Unstoppable. Okay. Great patience being Wave ne alemde? İyi, büyüğü kaçırmamış. Wave Kısante'ye gidiyor. Certainly not. And you heard it highlighted very well by Jamon on the cast earlier. A lot of these early lane phases are a bit more difficult for K'Sante now because of the changes to Sheen. Normally in a lot of these matchups, because you're pursuing Iceborne Gauntlet, you get an early Sheen for 700 gold on your back. Instead, now you get double Ruby Crystal, which, you know, while nice for an extended laning phase, not as good for some of these short trades. Well, it's great that you mentioned that too, because I was actually having a conversation with Finn this morning about this matchup specifically, and he was telling me about how you go for the magic resist. Burayı pushlamayacaksın mı? Sıkıntı. Bir wave çöpe gitti. Burası kötü oldu Sergen için. Çok kaçırmıyor galiba. Kaçırıyor mu? Hemen TP'ye basacak. 4-5 milyon kaçırdı. Randall Jungle ne alaka? Vallahi göreceğiz bakalım. Güzel bir build'i vardır belki. Yeah. It's now actually recommended as like a support item. Frozen Heart is incredibly strong. Against any champion who relies on attack speed, and so much of Jax's damage profile is things like the passive on his ultimate, you know, where you're getting those extra hits in. So, keep my eyes on Larson. He does have a whole squad behind him. Larson dash forward, push back. He's gonna catch Caps. Çok iyi girdi Rakan, öldürdüler. 6 olur olmaz Larson. Avlıyor Caps'i. Flash'ını nerede kullandı oğlum Caps? Hatırlayamadım ben. Gördük mü biz o anı? Oh. 3 grub buff here on the side of G2, but until they can leverage some of that pushing power, does not matter too much. And here you see the clean setup from Morrison. Yeah, the 6 olur olmaz. Belki Caps W'ye basıp yok dojlayamaz ya. Able to find a quick kill thanks to Markun and Zoelis being there right behind him. Really nice setup, really great engage. And we saw get some first blood. Just about the exact same play from Niski on day 1, and I have a feeling that we're going to see it a lot more because that wall is so thick right there that if Azir gets set up on you, it's so easy for him to push you back at that point in the lane. For sure. Very well played by them. We see Markun hovering the bot side of the map. Looks like that he's not going to go for anything too crazy. Abi Varus çok güçlü çar ya bence. Öyle bir düşündüm de genel. They're going to play more defensively for the time being. Yike might head bot lane. Hansama dangerously close to level 6 would be able to try to set up. MR botlarını çekmiş hazır. Ya rahattır. Oh. Zolis not scared, is able to trade summoners. Ignite for the flash there. I mean, that's definitely a worthwhile trade. Felios not having flash. Field day for the Xin Zhao. We know how much damage this champion can do. Markun already looking, but Yike is here to cover. Spotting the Xin. They're not going to try to go for the follow-up here. Comp a few creeps away from 6. They could look to engage. Hansama has cleanse still, however, so the follow-up would be hard. Early Dragon is available, and that is going to be the objective that Rogue start off. But the push in mid, Larson could be exposed. His flash just came back up. Yike now coming in looking for the knock. The pushback is there, but still they managed to connect, forcing the flash out of Larson. Güzel ulti. Ama flash'ı gitti. Ama Azir'in flash'ı öyle müthiş de değerli değil ya oyunun bu dakikalarında. Ergen pataklıyor ama CS'de geri düşmemiş Shijinga. Shijinga'da. DC var mı abi? Ara oğlum. The new meta is you, the fist bump, which you can only do with your teammates. But I think it's pretty cool and disrespectful if you throw up the U, knowing that they can't fist bump you back. Yeah, I feel like the most likely use case for me is Alo, merhaba. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Horrendously, and then as the rest of our team lose the consumer fight, you throw up the fist. Because if we go down, at least we go down together. You know, that's my attitude. I respect it, yeah. I'll follow the call, even if the call is. Bel yampiri mi çaldı az önce görmedim chat. Ama çok vuruyor. Q'su mu o? Hangi skill'i bilmiyorum ama. EQ birlikte basabiliyorsun ya. Fena burst çıkıyor.
Zaten o yüzden jungle oynanıyor her. O buff'tan sonra oynanıyor. Direkt almak falan fena kolay ya. 700 vuruyor çar. Skill'leri dönmek için. My favorite one is the top laners in my solo queue games that run the little Red White don't fight. And so every time the jungler comes back, Beklediğimden iyi idare etti ya Azir. Hatta önde lan. Ne idare etmesi. Bana nedense G2 kaybedecek gibi hissettiriyor ya. Hep öyle hissettiriyorlar zaten ama yeniyorlar, merak etme. Aa, RGE Max demiş. Normalde ne max deniyor? Evet. Aa, galiba adam şey aldığı için, connect aldığı için long range'den çekmiş. Güzel. Now, anytime you ask for a top, the jungler's gonna be like, bro, there's a wall there. Yeah, Ryan literally built a wall here. What do you want me to do, bro? What do you want me to do? I gotta walk around that side. I gotta go through immigration to get up into this top lane. I don't have my passport on me, It's gonna take 30 minutes. Customs. By the time I'm there, he might have left, dude. There's literally no time for Zinzo da bence felaket OP ya. Zaten her maç alınıyor. Ya ban ya alınıyor. Zinzo jungle, Azir midi. Flash yok Hansaman'ın ama çok uzun sürdü. Ölmedi lan Hansama. Abi ünlü düşünür. John Closer ne demişti? Red, white, don't fight. Aphelios'ta red ve white silahlar varsa kapışmayacaksın aga. Hayda. Horus çok OP bence ya. Ama öldü. Evet. Horus inanılmaz OP bir çar ya. Yani. Yani değil, net oğlum. Burada 3 gündür LEC izliyoruz. Horus Yok, minimum yani atıyor. şeyden ben bahsediyorum ya. Word oldu mu ondan bahsediyorum. Ha. Hoş takaslar ya, önemli değil. Osama flash'ı yok Lars'ın. Blokladı bu sefer. Daha doğrusu flash attı. E'yi bloklayacaktı. Tamam, G2 kaybeder lafın, ben geri aldım. Lars'ın çok kötü oynuyor 2 gündür ya. Gerçi bugün iyi başlamıştı ama. Aphelios'un flash'ı yokken bu kadar hayatta kalmasını neye borçluyuz? Rel'in muhteşem oyunu mu? Onu çıkmıyor lan. Red White don't fight aga. Ama Varus ulti basamamış sanki. Rel önünde duruyordu ya, normal o kadar. Evet. Barut Q'su mu değmiyor? Sanki değiyor ya. Değmiyormuş. Vay be. Comp no full. Clancy var ama. Kestiler. Bakan geldi, bir saniye. Çok vuruyor oğlum Varus. Varus çok kolay öldürüyor herkesi ya. Ha, Caps intliyor. 0-3-1. Biraz önce Batı'nın en iyi oyuncusu dedim diye oldu. Hadi bakalım G2 bu maçı nasıl çevirecek? Her gün aynı şeyi izliyoruz. Kaçtan Void Crab'ları var ya, o ekranda gözüküyor mu? Hayır ya, keşke gözükse. Hiç crab alındığını gördün mü? Gördük galiba, biri alıyordu da. Alıyordu, hatırlıyorum. Yay kalıyordu, bota dive attılar sonra onun karşısında. 3 tane var G2'da ondan hep. Trundle bayağı işlevsiz duruyor. Takım intliyor oğlum, Trundle'lık ne var ki? Bence gerekli işini yaptı, gerekli farmını da yaptı Trundle. Larson from over the wall. The damage is good. Koi extend their kills to 5. And this is what you wanted to see from this bot lane duo. Bars Rakan together. Finding these angles. You know, Rakan really being the setup. That CC avenue to guarantee the piercing arrows are connecting. Comp party with the Yomus as well can be that much harder to take down. İkinin gank'e bak. Öldüm iki. Lan nereye ittiriyorsun? Bir ittirse kesmiş de ha. Algılar fena kapalı ya Lars'ın. Dediğin gibi ardından kule ittirse eleman Başka öldü. kaçma skill yok değil mi Rel'in? O E mi yok, o? Ne yok, basıyor? Yok. X-Flash'la gelmiş adam.
Keser, aftershock falan yok, net keserdi bence, 0 MR. Bence mi? İşte bak abi, oyuncu baskısı dediğimiz olay abi. G2 baskısı. Psikoloji ya, bu oyunun neredeyse yarısı ya psikoloji. Bunu nasıl kesemesin chat? Manyak mısınız ya? Bak rally ittiriyor buraya. Tabi buraya kadar ittirir buradan. Buraya ittirdi. Bir tane tower shot yedi zaten. Hail of Blades'i var. Oraya ittirdikten sonra adamın üstüne dash atacak zaten. O adam şu duvara da takılacak. Dümdüz yürüyerek çıkmayacak. Şöyle kenardan çıkacağı için ekstra bir shot da yiyecek. Net ölürdü bence. Caps is the one having a difficult game. Been the victim of a few ganks, been caught out of position. Bit of over-aggression in the bot lane as well. Yeah. And now the pressure's only going to continue to mount because after securing this Herald, you expect Rogue to use this mid, unlock that tower, and then gain so much more access into the enemy jungle, start getting that deeper vision down. So at least looking at Hans. A comp with range like this loves having that proactive vision control as Mickey is 1v1ing Larson. But Larson, again, not into horses, man. No. Chigenda gonna TP in. Rogue is keen to fight here, but a great pillar gonna shut that one down. Perfectly placed. Wow, that is fits nice and snug in that little gap. O çok geride, hiçbir işe yaramayacak bu oyun. An düşmüş. Acayip geride. Bold'da öyle çok büyük fark gözükmüyor ama. Eleman zaten sanki yani Nico çarı şey gibi. Early'de takımın önüne geçirdi. 3 taneden sonra mı 2 taneden sonra sanki outscale oluyor direkt. Evet. Nico 2 item'la da aynı, 3 item'la da aynı. 4'te biraz fark yaratıyor. Aslında düşününce Trundle Xante'yi ultilerse, front to back oynarlarsa belki yenerler yine. Gerçi full 4'te 4 de olabilir. G2 don't have the strongest wave clear without caps. But outside of that, there's not really a lot of options for these teams to really threaten any objective. And caps, as you mentioned before, struggling a little bit. Öyle geriye düşünce comeback atmak da zor. Farm yapması falan hiç kolay değil şampiyonun. Hasn't really been able to find the multi-man ultimates, either getting pushed away by Larson's ult or having people flash out or dash out as well. So seen a lot of great Nico. Bot side'ı ele geçirdi Rock şimdi. Tower'ı force'luyorlar. Çıkan map'te bir şey yok. Mid tower'ların canı az. Belki açık bulan oraya yapışır. Vedius, you talked about this earlier. Jax into Cassante. You were talking to Finn. Once you get that second item on Cassante, it feels so hard for Jax. It's already feeling hard for Jax. You can see Broken Blade just conceding the push pretty consistently, walking away from the trades here. Although now he's going to fight for the wave, knowing that he has Mickey behind him. Pullback is there. Stun not going to connect. I feel like the loss of Divine Sunderer hurts Jax so much, man. It was just free sustain for any chance. Güzel wave clear atıyor şu item'la. Now you just got grasp. Bir bu eksikti. It's a good summary. And now you kind of also build Titanic Hydra, which is great for push. Not so good for the trading. Yeah. It's definitely not the worst, of course. You can still see him for now getting the trade advantages against Chigenda. There are 3 people with the item in the game. It's obviously a pretty strong item still. Oh yeah, I guess it does make a lot of sense on Trundle actually, now that I think about it. It just kind of gives you all the stats that you want really, doesn't it? I mean, just name a jungler who doesn't love damaging health. A Tiamat in their kit to clear basically raptors, right? Here comes the Ike. Yolla oğlum kule altına. Troll Judge, execute Troll. Well, unfortunately, the 3-minute timer that we mentioned earlier nearly over. Dragon spawning in about 45 seconds, but G2 have set their eyes on this tier 2 top, but I think Rogue can respond. I think they're late to the play. They don't have the resources. Bedava tower verdiler. Void Cramp'a bak abi, 3 saniyede alıyor. I mean, credit to G2, they saw an opportunity there. Rogue got caught with their pants down a little bit. You see all this vision invested on the bot side of the map. There are all these wards. Bunun uyanık olması lazımdı ya. Şimdi Dex getting ready to contest this dragon. I mean, Markoon also on that side of the map, and then G just said, okay, we'll just take a tier 2 top. Herald'ı cancel'layabiliyor muydu? Nice advantage game for G2 there. Ne Herald'ı ne cancel lan? Adam bir channeling yaptı Zinzo, cancel'landı sonra sanki.
Channeling oldu eleman. Bak bir yerde. Bak. Yok S'ye basıyor. Varus'muş. Allah kahretmesin. Varus'un channeling giymiş. Ben rüya görmüşüm yani. Ben Master'dan devam ya. Hadi bakalım. Üçüncü Drake çok değerli değil değil. G2 pek oralı değil. Zaten Trundle'da tapta jungle üpletiyor. G2 boş boş bakınıyor buna sadece. And we saw this yesterday versus KC as well. I believe KC got the first 3 Drakes and got to Soul Point. And it was G2 who had to fight so hard to get in the way. G2 very willing to play topside and concede Drakes. Bolt'ta fena açtılar farkı ya Tower'dan sonra. TP top. Larson ne yapıyor? Raul Jimenez kaçtı. Zorlayacaklar mı? Kaçtı bırak. Bırak. Flash atmaz umarım. İnanılmaz bir acemilik. GS gol mü attı? Mike's going to keep running. Harold will not get remounted. Mickey's going to make sure that Hansama there to clear it out, but fantastic escape from Kim Larson. attı? I think the flash could matter in the fights to come most certainly. G2 really burn a lot of resources outside of BB's Evet. to make that play happen. Abi Galatasaray'ın eski dostları toplaması peki. Leo The Boys mu? O da geliyormuş. G2 they went for an ambitious play. If they found that pick onto Larson, then a Baron threat becomes a possibility. But they couldn't find it. Geçen seneki oyuncular tekrar alıyorlar abi. Transferler. Şampiyon takım oyuncuları ya. Olsun o kadar. I wouldn't be surprised. Rogue could try and force a Baron here. Because they know they have the numbers advantage. It's not necessarily about getting the Baron, it's about trying to force a fight with the numbers advantage. So I would love to see Jigenda trying to interrupt Caps, trying to keep him here in the bot lane. If nothing else, keeping pressure onto that bot tower. Leverage the fact that you have a TP advantage to force G2 into an awkward position. Yani Drake'e kadar böyle bireysel bir hata gelmezse bir şey olmayacaktır. Of Zinzon damage'a bak ya. Fena açar ya Zinzon. Feels like they could have tried to force that a little bit more, but Broken Blade giving access to jump in. İki ucuz item'ı aldı Caps. İş yapacağım her türlü diyor. Aha yakalandı da öyle kolay ölecek bir şampiyon değil. Rogue için iyi gözüküyor burası. Rakan güzel girdi. Azir. Oo flash bastı Broken. Bizlengerine nasıl okunuyor ya bu çocuğun nicki? Zagenda. Orada atabilirdi ultiyle bu arada Rally ama pek oralı olmadı. Rally yakaladılar. Oğlum inanılmaz bir acemilik. Mickey Jimenez. Rogue ne yapıyor? Bedava baron aldılar. Abi Zildo çok sıkıntı çar chat ya. Engage yapsan dert, yapmasan dert değil. Ultisi çok broken. Bir de süresinin azalmış hali bu ultisinin. Üstünde durma süresi. You'll see the engage come through from G2 here. They think they've caught Marcoon isolated, but look at the positioning of Larson. A great ultimate from Marcoon splits up the G2 team. Hansama is trapped behind the wall with the TP coming in. He can't get involved. Yike then in a 1v4. Burada CC yemiş. Rakan'la Azir'in olduğu yerde güzel dövüştüler ya. Burada bir gol daha mı? Two members of G2 dead, an easy Baron pickup for Rogue. And Rogue did great. G2 not pleased. Shout out to that Rogue guy. Big claps. Look, man, Rogue played that fight fantastically. I think they played to their ranges super well. If you watch Hansama in that fight, he autoed, I think, 2 times, and both times were on an ulting Zin's out. So he did no damage. Yep. Just leveraging the tanky frontline that they have with Marcoon when his Aphelios'un gücünü bir biz göremedik galiba ya. Punishing G2 for being so split. And Rogue right now taking over the game. It's 59 seconds and counting. The crazy thing is, the goal difference isn't that big. No. Very close game in terms of gold, which means the fights, I mean 3K is, you know, decent with 3 Drakes as well. Yeah, now that towers are starting to fall more and more, it's going to balloon further for Rogue.
Power ne vurdu lan öyle? Caps flank TP'si attı, gördüler Caps'i bu arada. Gördüler. Ver ateşle oynamayı. O götü kaşınıyor. Abi kolay gelsin. Oh. Reportladık mı peki? 0-4-1. First pick Nico. Bilenin neredeyse hepsine support ve mid vermiş. Neden Jinx oynamıyorlar? Çöp çar çünkü güzel kardeşim. Bunu mu duymak istiyorsun? Oldu abisi. Hayallerini yıktın abi çocuğun ya. Abim facts bunlar, facts. Alperen'li Rockets, Embiid'li 76ers karşısında. Bugün oylarınız 3 kat sayılıyor arkadaşlar. Alperen'e oy verin ama sakın Alperen'in rakiplerine oy vermeyin yanında salak gibi. Kestiler bunu da. Hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Yok, fena süpürüyor chat. Ama Rock sanki G2'nun country'ydi ya. Kompom sürekli geçen 1,5 sene. Bence zaten kompu transfer etmesi lazım G2'nun. Bakın belki Alpha bir şey yapar da sanmıyorum yani. Çok güzel oynuyorlar komplarını. Hazır'ın verdiği rahatsızlığa bak. 0 MR Trundle. Trundle'lar bir işe yaramadı ya. Boş pikmiş. 3.6K vurmuşum. G2 ilk mağlubiyetini çok erken aldı. Harbiden. Bir de Mythic öyle bu split dies falan filan dedi. Lan G2'ya ne olmuş? Vallahi böyle değildi ya. Bugün özel. The thing is right now, I feel like Rogue have washed away all of the sins, let's say, of the last 2 days. Okay, you're being very generous, but all right. Yeah, for me right now, if they can close this out cleanly, that's massive for Rogue fans' confidence in this team, for any pundit or analyst confidence in this team. Sure, it's easy to probably attribute some of this to G2's mistakes, but Rogue have played really well. But if they just throw after building such a big lead, that will be heartbreaking. Let's see what they can do. Yike gonna get a tower of his own with the help of the Void Mites. Or as Medic would say, Void can't. Stop. You cringed at that. Why would you Top lane'ler valla hep Sante'yi tercih ediyor chat. Tank almak istediklerine yani. Bayağı da iş yapıyor Sante'de. Ama OP değil eskisi gibi. OP kalacak ya bence. Nasıl abi ya? OP değil ya. OP hali geçti ama yani hala iyi. Sadece OP değil. Let's go G2 chantleri. Buradan imkansız bence ama kolay gelsin ne diyelim. Hans get his third item before the objective. Quick look at his gold. I think he's close. I mean, I forget exactly. I'm assuming he's building a Bloodthirster, but I forget. I think a Bloodthirster is 1500. Randall'a 5 vuracak ya. Hazır. Bir hızlı vuruyor o 5 tane yine. Horus neredeyse 4 item. Rock'um late split yapamıyor. Hayat çok zor şu an ya G2 için. Mid lane'leri 0-4. Ama yine iyi item almış ya Caps. Ucuz 2 item almış. Şimdi bir de Zonya alıyor. Tam işlevselim diyor. Ama damage yok. Rogue already have good push on the top side of the map.
Başladı Rock. G2 kontestleyecek. Hadi bakalım. Bomboş bir Varus ultisi. Hadi be abi 12 kişiye Nick ultisi çıkmaz mı be şuradan? Oh Broken Blade ne güzel zorluyor. Çok zorluyor. Alacak. Alamadı. Ward jump. Öldü. Flash'ı gitti ya da. Have pushed G2 out of that tower. No objective gain for them. They push in the mid wave now. They Caps'in 16 olması lazım. They haven't spotted out that one ward though, which gives G2 a lot of information. No kapı artı yok mu 16'da? Hayır. Our observers highlighting it for us now. Awkwardly, it's giving them not a lot of information. Caps tower'ı alıyor bu arada. Disengage yapmaları lazım. Oo güzel kayıtladılar. Zolesi fena heyecanlandı orada. Güzel oynadılar burayı. Allah push'u da alıyorlar. Gidecekler midden. Aha. Fight kesin olacak burada. Abi burası base resmi. Ne damage yediler? Abi G2'luğunu yapacak mı hadi? Burada fena sıkıştılar bence. Öldü G2. Tower dik oğlum. Tower dikme yok mu ya hazır? Abi. Gidiyor G2. Ne yapıyorlar? Int oldu biraz ya. O Caps tek yiyordu neredeyse. Hoppala! Aziru! OP çar. Yani. Midden biter mi? Bitmez de. Anti ya. Yani ne şu anda? Bota TP. Double TP bota. Yani dakika 30. Süreler çok uzun. Belki wave clear atar ultiyle Caps. Zonyası biterse. Base'e basmıyor hala Caps. TP bastı direkt. Zonyası biterse tutar. Tuttu. Aha Rakan'ı da öldürecek. Double kill. Aa çok iyi yılladı ya Rakan. Tuttu bu arada. İyi bari. Ama Elder gitti. Ama Elder gitti evet. Aa base yapacaklar bu arada. Mickey? Yanlış yol. Harbiden. Hala 25 saniye. Caps yok. Bu ne? Salacaklar mı? Abi kolay gelsin. Çok büyük hata bence. G2 niye ama ya? İyi mi? Adam ya bence fightlamazlar. Wave clear yapabilirlerse. Hiç yoktan iyidir bu arada evet doğru söylüyorsun. Bir de 420 gold. Kaçın. Ölürse maç Öldü o biter. öldü. O vefat. Varus ultisi kaçtı ama öldü. Yani bence okey iş ya. Belki farmlarlar. 12 itemde Hansam'a taşır. Hansama LDR'yi alınca parçalayabilir bu arada yanlışlıkla. Çünkü Rogue'un solda yani useless düşünce. Bir Rakan için OP bence o kadar. Hazire bak ne vuruyordur şimdi var ya of. Proactivity was such a struggle for Rogue yesterday, but if they can get aggressive here, if they can find the engage angle in the duration, the next minute and 30 seconds of this Elder Drake, they can find the win, but if G2 just get to keep stalling, yani çok iyi bir Niko ultisi lazım böyle. Varus'u yakalayacak, Varus'u yakalayacak. Rakan'ın Azir'in canı az olacak falan. Onun dışında bana imkansız geliyor. Random çok useless çünkü. Tutun oğlum wave'i. Yok abi Drake'leri var hala. Elder var. Bir de TP bir anda. TP yok.
Yani 50 saniye tutarlar gibi ya. Mid düşmediği sürece bence sıkıntı yok. Sanki bu wave'de aldılar ya mid'i. Alırlar mı? 30 saniye kaldı abi, bir şey yapalım. Caps. Santi tanklayacak. Alıyor. Aldılar vallahi. Yani abi Caps baksana, adam %35 canı. Kim üfledi? Varus mu üfledi? Allah. De Elder bitti. Ama 3 inhibitör açık. Ha siege'leyecekler herhalde yavaş yavaş. Başka opsiyon yok. G2'nun hala baronu var. 30 saniyesi var. Baron Power Play 200 gol oldu. 20 saniyeye bitiyor baron. Şu an baron tutuyor, başka bir şey tutmuyor ya. Evet, Caps minyona dönüştü ama kendi minyonları kapak araştırabilecek mi? Oo, Varus bin vuruyor artık. Bu tower'a vuracaklar. Trundle iyisi çok önemli burada. Allah. Oo, çok iyi flash be komptan. Mark'ın ölmeyebilir. Mark'ın arkası geliyor. Hansama. Hansmama. Komp'un flash'ı yok bu arada yakalarlarsa. Yakaladı. Kesebilecekler mi kompu? Ölmüyor. Abi Hansama! Ölmüyor. Vallahi döndüler. Abi base gidiyor. Hansama temizler ya. Abi tansiyonum düştü, bu nasıl maç? Hansama temizle. Abi öldüm. Hayda. Ulan skill'i yok, dua etsin skill'i yok. Ölmüştü yoksa. Oha. Heal'lıyor bütün damage'i ya. Abi bak. Larsen nerede? Ha, TP ile mi geldi? Evet. Çık boşa geldin Larsen. Neyse. Dünyayı farmladı lan Aphelios. Shutdown daldı galiba. Abi supportlar 13 level, ADC'ler 18 level tek yiyor yani. Normal ya bence. Support'un alacağı max level 13'tür zaten ya. Ah ulan Caps. Burada Ama Zinzao fena trollü. Mark'ın bu sanki. Mark'ın içeriye yattığından dolayı. Evet. Edip flash'la giriyor bir de direkt. Hansama fena vurdu ya burada. Dante'ye falan da vuruyor bak. Dante çok erken ulti atmış. Kesiyormuş ama Xante. Once Larsen and Comp could regroup, that was when they were able to stave off G2 and not make the fight any worse. 400 farm oldu. Aa, alamamış lan 5. item'ı. Kesin alması lazım diye düşünüyordum ama para etmemiş. Şimdi Rogue fena korkuyordur. Oo, Azir yarı HP attı 2 hitte. 2 yakalandı mı? 2 yakalandı. Flash yok. Ulti kullandık Santa, yok oldu be. Bakan geldi, Trundle öldü. Geçmiş olsun. GG. Ne yapıyorsunuz ki burada? 3 inhibitörün açıkken ne yaparsın ki orada? Anti yine de ya, Anti'ydi. Kesin ya şunları. Psikolojik savaşı kazanın abi, kesin şunları şurada. Kompa bak, kompa nasıl outplay ediyor. MVP ya, çok iyi oynadı bu maçı Varus. İlk winlerini G2'ya karşı alan Rogue. Vay be.